Herkese merhaba, ben Operatör Doktor Bora Özel, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrah. Bugünkü videomuz jinekomasti. Jinekomasti dosyasını açıyorum. Hazırsanız başlayalım. Şöyle, jinekomasti genelde ergenlikten sonra ortaya çıkan erkekte kadın tipi meme büyümesi olarak adlandırılıyor. 4 tane tipi var. Grade 1'den Grade 4'e kadar. Grade 1 en hafif olan formu. Yani az bir yağlanma var. Grade 4'te ciddi bir yağlanma, ciddi bir meme bezi, süt bezi olması durumu. Şöyle ki, bunun kilo alıp vermeyle aslında çok direkt bir alakası yok. Yani zayıf olan kişilerde de jinekomasti oluyor. Biz biliyoruz ki testosteron düzeyi düşük, östrojen düzeyi yüksek olan kişilerde aslında jinekomasti oluyor. Tabii ki de bu reseptör düzeyinde bir şey. Yani siz testosteronunuzu ölçtürdüğünüzde aslında testosteronunuz normal düzeylerde ya da östrojeniniz normal düzeylerde çıkabiliyor. Ama reseptör çalışması farklı işlediği için bölge yağlanıyor ve bir meme dokusu oluşuyor. Ve bu meme dokusu bazen büyüyor. İşte bu yüzden kişilerin zayıflaması ya da ilaç takviyeleri jinekomasti problemini çözmüyor. Tedaviye sonradan geleceğiz. Şöyle bir şey çizdim ve size yağ hücrelerinden bahsedeceğim burada. Ama öncelikle jinekomastiye yakalanmamak için bazı şeyleri önereceğim. Aslında bu idiopatik bir şey. Yani aslında nedenini çok fazla bilmiyoruz. Ama bazı dikkat edeceğimiz durumlar bizi bir miktar koruyabilir. Bunlar neler? Az önce söylediğim gibi testosteron düzeyini arttıracak yiyecekler. Ne işte? Asitli gıda, meyveler. Greyfurt, portakal bol tüketmek. Bunun dışında çilek, kabuklu deniz ürünleri gibi ürünleri, cevizi, bademi fazla tüketmek testosteron düzeyimizi yükseltecek. Östrojen düzeyini arttıran gıdalardan uzak durmak. Soya fasulyesi. Whey proteinleri içerisinde fazlaca miktarda soya var. Çünkü ucuz bir protein. Ucuz bir protein olduğu için de bunların içerisinde soyadan elde edilen proteini koyuyorlar. Bu ne yapıyor? Özellikle sporcularda, vücut geliştiricilerde bol tüketmek, whey proteini almak soyadan kaynaklanan östrojeni arttırarak jinekomastiye yol açıyor. Bunun dışında tabii ki de organik olmayan tavuk ve et tüketimi de çok önemli. Çünkü onlara hızlı büyümeleri için antibiyotik yükleniyor. Ve bu antibiyotikler östrojen düzeylerini arttırarak hayvanların bunun bize geçmesini sağlıyor. Özellikle tavuk tüketimi çok suçlanan bir diğer ürün. Dolayısıyla her zaman organik olanlarını tercih edelim diye düşünüyorum. Bunun dışında güneş koruyucular. Biliyorsunuz ki güneş koruyucu kullanmadan olmaz. Ama bazı güneş koruyucuların yine aynı şekilde emilip karaciğere gidip östrojen benzeri etkiler gösterdiğini vücutta biliyoruz. Dolayısıyla güneş koruyucu seçerken de doktorunuza mutlaka danışın. Bazı tipleri biz önermiyoruz. Belki bir başka videoda bununla ilgili bir çekim yapabilirim size. Antidepresan ilaçlar, hormon bozuklukları, plastik şişeler. Özellikle mesela kapalı arabada sıcakta beklemiş su şişeleri, plastik su şişeleri o sıcakla birlikte içerisindeki bazı maddeler suya karışarak yine östrojen benzeri etkiler yaratabiliyorlar. Dolayısıyla cam şişe kullanımını çok fazla şekilde tavsiye ediyoruz. Plastik şişelerden artık cam şişeye geçmek çok önemli bu konuda. Bu aynı zamanda dioksin denilen yağda biriken bazı biyokimyasal maddeleri de arttırdığını biliyoruz. Yağda birikmesi de bizim için ekstra dezavantaj. Çünkü vücuttan onu atamıyoruz. Yani alıyoruz ve bunlar vücutta yağlarımızda birikiyorlar. Bir diğer neden de teflon. Teflon tavalarının yine aynı şekilde bizi hormon bozukluğunu arttırarak testosteronumuzu azalttığını, östrojen benzeri etkiler yaptığını ve jinekomastiye yol açtığını söyleyebilirim. Şimdi şöyle, elimizdeki en temel örnek Murat Boz. Murat Boz'un jinekomasti ameliyatı olduğunu biliyoruz. Zaten bununla ilgili ameliyattan önceki bir tatil fotoğrafındaki jinekomasti düzeyleri çekilmişti. Yani grade 3 düzeyde bir jinekomastisi vardı Murat Boz'un. Biz tedavide bu liposuction öneriyoruz. Liposuction'da ne yapıyoruz? Yağları liposuction'la beraber vücuttan uzaklaştırıyoruz. Eğer kişinin gland dokusu varsa, yani meme dokusu varsa
Onları da yine areolanın altından şu meme başımız diyelim. Meme başı şöyle hemen gösteriyorum. Şöyle küçük bir kesi liposakşı yapmak için şöyle küçük bir delik deliyoruz. Buradan yağları alıyoruz. Eğer meme bezi de varsa şöyle bir yarım ay çizip bu yarım aydan yağ dokusu ve o fazla olan meme dokusunu çıkartıyoruz. Sonra küçük dikişler koyuyoruz. Bu renkli bir doku olduğu için meme dokusu, meme başı dokusu iz çok fazla belli olmuyor. Kamufle oluyor. Kişiye atlet tarzında bir korse veriyoruz. Bunu 6-8 hafta kullanmasını istiyor. Dolayısıyla o fazla olan cilt hiç cilt eksizyonu yapmadan göğüs ön duvarına yapışmış oluyor bu sıkı korse ile beraber. 1-3 haftada spor salonuna gitmemesini, spor yapmamasını tavsiye ediyoruz. Spor yaparken de yine atlet tarzında korsesini takmasını tabii ki de öneriyoruz. Kişide tekrar jinekomasti olur mu? Olmaz. Çünkü bunu yapabilmek için çok fazla kilo alması lazım. Yani atıyorum 50 kilo alması lazım ki yine orada biraz yağ dokusu büyüyebilsin. Şimdi yağ dokuları ergenlikten sonra belli bir sayıya ulaşıp sonra sayıca bölünmüyorlar. Yani şöyle göstereyim size. Diyelim ki burada 200 hücre var burada. Burada da 200 tane hücre var. Şöyle 200 tane hücre var diyelim. Aynı şekilde biz liposuction yaptık diyelim. 80 birim hücreyi aldık. Burada artık 120 hücre kalıyor. Bu 120 hücre tekrar 200'e çıkmıyor. Yani kişi kilo alsa da çıkmıyor. Hiçbir şekilde bunlar sayıca artmıyorlar ergenlikten sonra. Sadece hücrelerin boyutları büyüyor. Yani hücre boyutu buyken eğer çok kilo alırsanız bu oluyor. Dolayısıyla biz genel olarak liposuction'da kişiye şey diyoruz, yani sizin hücrelerin sayıca yine artmayacak ama çok kilo alırsanız tabii ki de o kalan hücreler 120 hücre büyüyerek orada bir şey yapabilir, fazlalık yapabilir. Ama doku fibroz dediğimiz sert, yapışık bir doku ile iyileştiği için de bu çok zor. Yani çok kilo almanız lazım ki orası tekrar yağlanabilsin. Bu jinekomastide de böyle, karın bölgesinde de böyle. Dolayısıyla ameliyat size ömür boyu yeterli oluyor. Tekrar bu durumla karşılaşmamış oluyorsunuz. Notlarıma bakayım, eksik bir şey var mı? Genel olarak böyle. Bizim önerimiz dediğimiz gibi jinekomastide kilo kaybı ya da zayıflamak bir çözüm değil. Jinekomastinin tedavisi, jinekomastiniz olduysa ameliyattır. Tek çözümü budur. Onun dışında işte çeşitli kremler var ortada, işte ne bileyim başka aletlerle yapılan işlemler hiçbirisi jinekomastiyi tedavi etmiyor. Bu durum varsa ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa, özellikle yazın işte tişört giydiğinizde belli oluyorsa ya da işte havuzda, denizde bu durum sizi rahatsız ediyorsa ameliyat olmanızı tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi korse takılacağı için yaz aylarından ziyade soğuk havalarda kullanmanız, o atleti normal atlet tarzında kullanabileceğiniz için korsenizi size bir avantaj da sağlıyor. Soğuk kış günleri için söylüyorum ama tabii ki de yazın da yapılabilir. Bazen iş durumunuz buna el vermiyor. Bazen durumlar olmuyor ama sizin konforunuz açısından sonbahar, kış ve ilkbaharın başları daha uygun zamanlardır. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip edin.